kadar korktum ki, bir de gecenin yarısı tek başıma gelmişim eve, zaten şehirde yabancıyım, böyle bir arkadaşa sahibiz. Polisi aradım, aklıma o an o geldi. Polis geldi, biz içeri girdik yavaşça. Alo. Alo. İyi geceler, merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz? Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Ela, Ankara'dan katılıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle meslektaşız ama kendimi sizinle eş görmem mümkün değil. Doktor vardır, cerrah vardır ya, işte bu arkadaş cerrah oluyor. Evet. Hoş Gerçekten geldiniz. Çok güzel bir mesleğiniz var. Altu'ya sallayacaktım. Her videodan böyle ben öğretmenim uygulamasam olmaz diyecektim. Artık Ama illallah ettim ya. meslektaşız yani. Ama çok güzel bağladı sonunu. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Bir ederim. öğretmen. Çok teşekkürler düşünceleriniz için. Gerçekten güzel bir iş yapıyorum. Buradan yeni gelen tüm izleyicilerimizi teker teker öpelim ve selamlayalım. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Ben hikaye geçmeden çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bizim konuşmamızı istemeyen, konuşmamıza tahammül edemeyen, hikayenin arasında arkadaşlarımızla sohbet etmemizi istemeyen ve bunu bize çok gören varsa lütfen videoyu şu an kapatsın. Çünkü videonun içinde çok konuşacağız. neden öyle söylüyorsun? Çok naziksin. Diyeceksin ki lütfen bitiriniz ve gidiniz. İki arkadaşımla ben aynı evi paylaşırken liseden tanıdığımız bir arkadaşımız bizi aradı. Bizimle birlikte yaşamak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik. Başka şehirden yanımıza gelecekti. Geldi. Henüz işi gücü yoktu. Kendisine bir iş buldu. Benimle aynı odayı paylaşıyordu. Yani iyi başladık gibi ama bu arkadaşın, Ayşe'nin garip davranışları dikkatimizi çekmeye başlamıştı aslında ufak ufak ama hani bir şey konduramıyorduk. Kısaca bahsetmek gerekirse böyle çok fazla alıngan. Sen neden benimle konuşurken kaşını kaldırdın diye kavga çıkarabilen bir kişiydi. İşte neden benimle konuşurken elini oraya koydun? Neden öyle söyledin? Neden o cümleyi kurdun? Falan bu şekilde çok ithamlarda bulunuyordu. Yani Ayşe osuruktan nem kapan bir arkadaşımız. Evet, tam olarak. Patron, tebrikler. Aynen öyle. Yani gerçekten bu bir örnek değil. Gerçekten kaşını niye öyle kaldırdın diye 2 saat, 3 saat olay yaratan, bunu büyüten, ki biz de açıklamaya çalışıyoruz. Hayır, öyle yapmak istemedi, öyle yapmak istemedik diye çok dil döküyorduk. Yani bu ufacık şeye düşünün. Her şeyden nem kapıyor. Dolaplarımızı açardı. Ne kadar az kıyafetiniz var? Ben çok alacağım. Niye böylesiniz? İşte onu oraya niye koydunuz? Yani böyle garip garip davranışları vardı ama hani biz açıklama yapıyorduk. Hani herhalde alışmaya çalışıyor, alışır. Öyle diye hep ona karşı uyumluyduk. Daha naif davranmaya çalışıyorduk. Sonra bir gece bu arkadaşımız benim diğer ev arkadaşımla ufak bir tartışma yaşadı. O gece yarısı eşyalarını aldı, bir kısmını evi terk etti. Ki yaşadığımız şehri de hiç tanımıyor, bilmiyor. Daha yeni gelmiş. Ondan sonra nereye gittiğini de bilmiyoruz. Çıktı gitti. Biz tabii endişeleniyoruz. Bir yandan da sinirliyiz. Artık hani canımıza tak etmiş yaptığı şeyler. Sonra ortak arkadaşlarımızdan öğrendik ki memlekete geri dönmüş. Ama biz bundan şüphelendiğimiz için kapının kilidini değiştirdik. Ki mesajlarla bizi tehdit ediyor. Bizden para istiyor. Ben gelirken size şunu getirmiştim, bunu getirmiştim, parasını verin. Biz yine bak öyle olmadı, lütfen böyle yapma. Yine onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Epey bir zaman geçti aradan. Tatil oldu, yarı yıl tatili. Evdeki herkes başka bir şehre gitti. Ondan da ses çıkmıyor diye hani hiçbir süre ses çıkmadı. Unuttuk gitti yani. Öyle bir şey oldu. Sonra geri dönerken yaşadığımız şehre, Ankara'ya, ben yolda gelirken Ayşe ile bir ortak arkadaşımız var. Onunla konuşurken arkadaş bana diyor ki Ayşe evinize gelmiş, eşyalarının geri kalan kısmını da almış götürmüş, haberiniz olsun. Sonra ben bir anda eve nasıl girdi diye panik oluyorum. Ben de oldum şu an. Eve girmiş olamaz çünkü kapının kilidini değiştirdik. Sonra yolda gelirken diğer arkadaşlara da haber veriyorum, böyle böyle bir durum varmış diye. Ben eve geliyorum. Kapının deliğinden işte bakıyorum, içeride ışık yanıyor gibi. Ondan sonra işte panik oluyorum, korkuyorum tabii. İçeride beni neyin beklediğini bilmiyorum. Çok korkuyorum. Hiç kapının kilidine de dokunmak istemiyorum. İstemedim o an yani. Gerçekten o kadar korktum ki, bir de gecenin yarısı tek başıma gelmişim eve. Zaten şehirde yabancıyım. Böyle bir arkadaşa sahibiz. Polisi aradım. Aklıma o an o geldi. Polis geldi. Biz içeri girdik yavaşça. İçeride ışıklar yanıyor. İşte yavaş yavaş giriyoruz. Korkarak giriyoruz. Hemen polislerin arkasındayım. Karşıma neyin çıkacağını bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bir bakıyorum tuvaletin, banyonun kapısı açık. Suyu kontrol ediyorum. Su yok. Su bitmiş. Oradan polise hani dönüp şey diyorum. Sanırım suları açık bırakmış. Sular bitmiş. Işıkları da yakmış. Bize böyle bir zarar vermek istedi diye düşünüyorum. Polis de diyor ki, bak Altu da sordu bunu. Herkes bunu bilmez. O yüzden burada bir açıklama yapmamız lazım. Bazı yerlerde, yurtlarda kartla su dolduruyorsun. Mesela 10 TL'lik su dolduruyorsun. 10 TL'lik doluyor. Böyle bir şey değil mi bu? Evet, kartlı su. Akbille çalışan su yani. Aynen, adamlar bunu üretmiş. Adamlar bunu düşünmüşler yani. Kartlı olmasaydı kim bilir eve ne zaman geldi. O günden itibaren sular akıyor olacaktı. Ama kartlı olduğu için neyse ki sular bitmiş. Bir gün böyle kartlı su dağıtan birine şükür edileceği kimsenin aklının ucundan bile geçmez yani. Gerçekten öyle. Ev sahibinize şükür edelim ki o zaman kartlı yapmış. Sonra
polis bana diyor ki git bak önemli eşyalarında çalınma falan olmuş mu diye. Odama giriyorum, bilgisayarım duruyor. Cüzdanım duruyor. Diğer cüzdanım, içinde para var ve paraya bir şey olmamış. Gözlüğüme bir şey olmamış. Bilgisayarım duruyor. Yani görünürde hiçbir şey yok. Çalınmış hiçbir şey yok. Arkadaşlarımın odasına bakıyorum. Hiçbir şey yok. Bilgisayarları duruyor kapalı bir şekilde. Yani evde hiçbir şey yok. Polis de hani bakıyor, inceliyor. Polis tutanağı bu şekilde tutuyor. İşte geldiğimizde ışıklar yanıyordu. Sular bitmişti. Pencereler açıktı. Tam o sırada diğer arkadaşlarım da geliyor. İşte onlar da özel eşyalarına bakıyorlar. Hiçbir şeyleri çalınmamış. Bu şekilde sonra polis gidiyor. Biz arkadaşlarla olayı tabii oturup acaba ne zaman geldi? Niye böyle bir şey yaptı falan diye düşünürken içeri nasıl girdi? Biz kilidi değiştirmiştik diye bir böyle yine panik oluyoruz. Neyse o gecenin yorgunluğuyla herkes odasına gidiyor yatmaya. Ben dolabımı bir açıyorum. Pijamamı alıyorum. Giyiyorum. Bir bakıyorum pijamam yırtık. Bingo. Ben bir çığlık atıyorum. Sonra arkadaş yanıma geliyor. Tüm pijamasının kolu yanmış. Nasıl ya? Onu ne olmuş ki ben anlamadım. Yakmış işte. İçeri girip yakmış onları. Değil mi? Yakmış. Yani bir de öyle yerleri yakmış ki iyice incelemesen göremezsin. Gizli gizli yerlerini. Hani diyorum bir kıyafetini giydin, işe gittin. O an giyerken fark etmezsin ama Bir sonradan anda fark koltuğun edersin. altı yırtık. Ne oldu? Koltuğun altı yanmış. Bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmez birinin kalkıp Yani- üstündeki kazağın ayrıntısını yakmayı. Kesinlikle yani bu nasıl bir hesaplanmış gerçekten. O an böyle şokla gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Diğer arkadaşım geliyor, kolunu kesmiş, sırtını bıçaklamış. Size bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğimiz kıyafeti aklında tutmuş, onun sırtını bıçaklamış. Sırtında böyle bıçak izi. Aslında Yani orada, böyle bir aslında orada size subliminal bir mesaj vermiş. Ne yaparsanız yapın sizi böyle sırtınızdan bıçaklarlar. bu mesajı aynen biz de böyle yorumladık. Ertesi gün işe giderken arkadaş laptopunu açıyor ve laptopun üstüne Sıçmış. hiç bilmediğimiz bir madde dökülmüş. Bilinmez bir madde. Laptop açılmıyor. Düğmeleri de böyle sayıları gitmiş, erimiş gibi bir şey. Yani nasıl bir madde döktü bilmiyoruz ama. Kezzap mı döktü? Çözemedim. Yakar mı? Kezzap yakar mı acaba? Yakmaz ya. Kezzap niye laptopu yaksın? Plastik ya bilmiyorum. İşte sabah çay demlemek için mutfağa girdik. Çayı kaşıklarken içinde bir sürü deterjan. Yani bayağı beyaz. Hani çaydan daha fazla deterjan. Ha, resmen yani biz fark etmesek gerçekten o anki dalgınlıkla hiç çayın içine bakmadan kaşıkla koysak belki onu içsek deterjanın bize kim bilir nasıl bir zararı olabilir. Nasıl bir cana kasıttır bu. Hani Ki hiç zarar vermediğimiz bir insan. delidir ne yapsa yeridir diye bir şey var ya. Kıyafetini yırttı attı tamam orayı anladım. Laptoplara bilinmeyen madde döktü onu da anladım. Ama kalkıp da senin yemeğine bir şey karıştırıyorsa ve senin onu yeme ihtimalin varsa, içme ihtimalin varsa orada ciddi bir şey vardır. Gerçekten orada ciddi bir sıkıntı vardır. Öyle de anlatıyorsun ki abi yani. Gerçekten Şu an olayı çözüyorum ciddi bir şey ben. söylüyorum. Hani kıyafetlerini izlemiş olabilir. Buna bir şey Anlarım. diyemem. Buna bir şey söyleyemem. Ama bakın yemeğinize bir şey olduysa orada durun. Orada durun. Orada durun. Şimdi buradan Evet, sonra burada bir cana kasıt var. evet. Buraya Buradan sonra söylememiz olayı lazım. ciddiye döndürmemiz lazım işte asıl bizim yani. Tamam güldük, eğlendik, güzel makaramızı yaptık ama şu son söylediği çok önemli ya. Evet. Üçümüz de birbirimize baktığımız an dün gibi hatırlıyorum. Çok kötü hissettik. Gerçekten cana kasıt. Çayı gördükten sonra pirincin, makarnanın falan içine de baktık. Hepsine yapmış. Onlara da sıvı deterjan dökmüş. Böyle bir yapış anladığımızı içmediğimizi düşünün ama resmen evde saatlerce herhalde oturdu, düşündü, planlar yaptı. Yani ben otursam, düşünsem aklıma bile gelmez böyle bir şey. Ben gece nasıl fark etmemişim bilmiyorum. Yorganımı düzeltirken yatağımın ucunu bir açıyorum ki sıvı yağı boşaltmış yatağımın uç kısmına. Yani ayaklarımın geldiği kısma. Büyü yapmış. Belki gece gelip sana masaj yapacaktır. Hazır yağlanmışken. Çok önemli bir şeyi atlıyoruz. 1 kilo yağ kaç para biliyor musunuz şu Evet. an? 19 Evet, neyse ki bu dönemde böyle bir şey yaşamadık. O dönem belki daha uygundur yağın fiyatı. Arkadaşlar da yataklarına sigara külü döküldüğünü ve sigarayla yakıldığını çarşaflarından görüyorlar. Sonra düşünüyoruz bütün çilingirleri gezelim soralım. Böyle bir kişi geldi de kapı kilidi açtırmak istedi mi şu tarihler arasında diye. Geziyoruz bir sürü çilingirleri yakın çevredeki. Sonunda bir adamı buluyoruz. Adam evet böyle bir kız geldi. İçerideki Wi-Fi'ye bağlandığı için ben de evinin orası olduğuna inandım ve kapıyı ona açtım diyor. Değişik bir teknik. Biz adama söylüyoruz gelir misin bizimle? Çünkü bunu öğrendikten sonra karakola tekrar gidip resimlerini de çekiyoruz yaptığı şeylerin. Karakola gidip gösteriyoruz bunları. Polislere anlatıyoruz tekrar. İşte dün gece böyle bir şey için gelmiştiniz. Biz fark edememiştik. Hatta polis bey de fark edememişti. Dolabımızı açtık baktık ama görünürde hiçbir şey yok. Her yer derli toplu. Tekrar onları toparlamış. Yani büyük bir psikolojik sorun. Her şeyi dağıtır yıkar gider çıkarsın. Tekrar düzenlemek nedir ya? Sürpriz işte. Sevdiklerinize küçük sürprizler yapın. Evet. Ufak yanıklı sürprizler. Gerçekten öyle oldu. Polisler bize siz çok Amerikan filmi izlemişsiniz. Çok polisiye seyretmişsiniz. Bunları sizin yapmadığınız ne malum deyip
Bizim ayrıca bir kez daha moralimizi bozuyorlar ama Polis tabii nereden mahkemeye bilsin ki yani? Kaç insanın hayatına nasip olur ki böyle bir arkadaşa sahip olmak? Böyle bir arkadaş sahip olsan da böyle bir şey yaşadın. Bunu kanıtlayamazsın. Eğer o an polisle beraber girdiğinde kanıtlayamadıysan. sadece amacımız gözünü korkutmak. Çünkü bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü mesajlarla da bizi tehdit ediyor. Size bir şey söyleyeyim. Annem bu kızla ilgili mesela özel hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmemesine rağmen, birkaç kez görmesine rağmen o kızla arkadaşlık yapma diye beni o kadar çok uyardı ki anne saçmalama diyordum. Hayır çok iyi bir kız, çok tatlı bir kız diyordum ama annenin sözünü dinlemenin bir kez daha ta ki önemli donumu oldu. yakana kadar. O da uyanmayacaktı. Evet. Bütün kıyafetlerim sağlam kalacaktı. Bazen bazı insanları hayatımıza alıyoruz ama o insanların problemi, sorunu olsa bile bunu görmezden geliyoruz. Benim hayatıma da bir tane arkadaşım girdi ve hayatımda 3 yıl kalmasına rağmen sanki 3 asır kalmış gibi bana zarar verdi. Bir gün evde yatıyorum, eve geldi. Erol, tatile gitmem lazım ama hiç kıyafetim yok. Senden alayım birkaç parça bir şey. Seninkilerle gideyim. Geldiğimde getiririm dedi. Tamam dedim, al dolap orada, aç doldur oradan. İstediğinde git. Sonra geri getirecek zaten kıyafetleri. Gitti, orada ne kadar marka kıyafetim varsa, ne kadar yeni aldığım, daha hiç giymediğim pantolonum, tişörtüm varsa aldı, koydu. Bir daha da bavul getirmedi yaptı. değil mi? Gitti şerefsiz. Tekirdağ tatile gitti. Ondan sonra geri geldi. Kıyafetler yok. Nerede kıyafetler diyorum. Kanka o bavulu orada unutmuşum. Lan sen gerizekalı mısın? Bavulu tatilde nasıl unutabilirsin? Keşke kendin unutsaydın tatilde, bavulu bana yollasaydın kargoyla. Böyle de arkadaş canlısı, dost canlısı. Ama ondan sonra ben yine salak gibi Verdiği- konuşmaya devam ettim. Hiçbir mal arkadaşlarından daha kıymetli değildir. Nasıl kıymetli değildir? Hayatım boyunca hiç giymedim diyorum. Tam bir dostluk adamıdır. Ya bırak Abim Allah'ını gibi bir seversen. dostun olsun. Dostlukta bu adam gibi olun. Gerçekten maddi olarak Bak hala hiçbir bok unutmadım. bulamazsınız. 10 yıl Dolunuza geçti. kadar soyar. Peki bir şey soracağım. O olaydan sonra başka bir arkadaşına eşyanı verdin mi? Lanet olsun işte, ben vermesem de alıyorlardı benden. Çalıyorlardı benden. Benim de öyle bir arkadaşlık anlayışım var. Eve biri girdiği zaman alıyordu tişörtümü, atıyorum, gidiyordu. Ama yine de temkinliyim. Artık donuma bile sahip çıkıyorum. Evet, insan böyle olaylardan sonra temkinli oluyor. Ya her şey bir yana benden neyi çaldı biliyor musunuz? Arkadaşlarıma olan güvenimi ve sabrımı öncelikle. Bir de ona o kadar çok dil döktüm ki biz senin iyiliğini düşündük hep. Bak böyle yapma, o öyle demek istemedi, ben böyle yapmak istemedim diye o kadar çok dil döktüm ki şimdi hiçbir kimseye öyle mi anladın, peki tamam deyip kendimi savunmuyorum bile. Savunacak durumda bile savunmuyorum. Çünkü karşıdaki ne anlamak isterse onu anlıyor. Sen bu insanın aslında sorunlu olduğunu biliyordun ya. Evet. Bunu niye hayatına sokmak istedin? Bak ben de o çocuğun mesela bana demişti ki antisosyal kişilik bozukluğu var bende kanka dedi. Öyle kanka dediği zaman antisosyal kişilik bozukluğunun üzerine çarpı atıldı. Ha kanka mı dedi, kanka dedim, ben gittim mesela. Siktir et antisosyali. Ha, Kanka. antisosyal neymiş boş ver, aman kanka. Sonradan ben fark ettim ki bir de Google'a yazdım antisosyal kişilik bozukluğu nedir diye. Bir açtım, okuduklarıma şok oldum. Sen bu insanın sorunları olduğunu bile bile niye bunu hayatına soktun? Hadi ben salağım. Kurtarmak istedim çünkü ailesiyle o kadar mutsuzdu ki. Vallahi Zaten çok kötü bir dönem çocukluk geçirmiş. İşte bak ben de seninle aynı kaderi paylaşıyorum, biliyor musun? Ben de kurtarmak istemiştim. Ben bu kaderin Ve o- parçası değilim ve benim şu an gram umurumda değil yani. Ben anlamadım yani. Buradan izleyicilere ne söylemek istersin? Güvenmeyin derim. Bu çok klasik olacak ama özellikle yakın Bu arkadaş... çok klasik Yapma. oldu. Bunu söyleme. Diğer tüm yapma. videolarımızda aynısını söylüyorum. Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Annenizin hayatında olmasını istemediği arkadaşları bir gözden geçirin. Kimseye kendinizden daha çok vererek yardımcı olmaya çalışmayın derdim. Günün sonunda Çünkü ben hani herkes anasının kuzusu diyor. Seni saygıyla ve sevgiyle uğurluyorum. Kendine çok iyi bak. Bir şey daha söyleyecekti sanki ya. Hadi be. Vallahi Ben mi söyleyecektim. kestim? Bir şey daha mı söyleyecektin? unuttum. O zaman boş ver. Çok da önemli bir şey değilmiş o zaman. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Bizimle böyle bir hikaye Teşekkürler. paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki ben arkadaşlarına teşekkür ederim. çok dikkat et. Bak ben kimseyi hayatıma sokmuyorum. Allah'a emanet ol. Siz de teşekkürler. Eyvallah. Siz de hoşçakalın. Fiziki özelliklerim sarışınım. Evet. Minyon bir kadınım. Boyunuz kaç? 1.55. Peki erkek arkadaşınızın boyunun kaç olmasını istersiniz? 1.80. 1.80. Bak nasıl biliyorum. Gördün Neden mü? peki? 5 santim kaçırmışım. Neden peki? Mesela baba, 1.55 boyunuz var ama 1.81'ini istiyorsunuz. Yanımda güçlü durduğunu hissettiğim için hoşuma gidiyor. Hangi arkadaşıma sorduysam 1.80 ve üstünü istiyor. Ama zaten 1.80 de uzun duruyor onlara göre. Ama kendimizi 1.80'in yanında çok kısa hissetmiyoruz. Ablacığım sen 1.55 boyundasın. Nasıl 1.80'in yanında kısa hissediyorsun? Aranızda 30 santim var. İnsanlar kendinde olmadığı şeyleri mi karşısında görmek istiyorlar?
Olabilir. Öyle de olabilir ama ben daha güçlü göründüğünü düşündüğüm için öyle hoşuma gidiyor da olabilir. Mesela sana şöyle bir şey söylesem, belki isim konusunda yanılıyor olabilirim ama Naim Süleymanoğlu Türkiye'deki en güçlü insan ve dünya şampiyonalarında en yüksek ağırlığı kaldıran halterci. Evet. İsmi yanlış söylüyorsam kusura bakmayın şu an. Şu an çok bir sıçarım. Ama doğru söylüyorsam şu an Instagram'ıma 1000 tane takipçi kazandım. Buna ne diyeceksin peki? Ama o çok kaslı. Ben kas hiç sevmem. Peki bir insan kaslı olmadan da güçlü olacak. Sen 1.80 istiyorsun ama dal gibi olsun istiyorsun. 60 kilo, o zaman da kemiklerini sayarsın. Hayır, uzun durduğu için bana güçlü görüntüsü veriyordur diye düşünüyorum. O yüzden. Arkadaş diyor ki boyu ve işlevi mi? Boyu diyor. Evet, işlevini diyor. Tamam. Önemli olan benim için de işlevinin olması. Yani bir insan 1.80 boyu uzun ama ben ne yapayım, o işlev yoksa, adam tuttuğunu kaldırıyorsa, öbür tarafı fırlatıyorsa bu adam güçlüdür bana göre. Teşekkürler Erol Bey. Hazreti Ali ne demiş? Gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkma demiş. Evet, bu İnşallah bunu da Hazreti Ali söylemiştir. Evet. Eğer bunu Hazreti Hamza söylediyse daha kötü olur altı.